Fark ettin mi? Hep başka bir isim, hep başka bir yüz. Ama aynı kırılma, aynı sessizlik, aynı iç sıkıntısı. Diyorsun ki bu seferki farklı olacaktı ama olmadı. Neden hep aynı döngünün içerisinde buluyorsun kendini? Bu video sana cevapları gösterecek. Ama önce kendine dürüst olman gerekecek. Döngü yalnızca bir ilişki bittiğinde başlamıyor. Asıl döngü kendimizi tamamlanmamış hissettiğimizde başlıyor. Çünkü sevgiyi bir ihtiyaç gibi gördüğümüzde karşımızdakini bir insan gibi değil, bir ilaç gibi seçiyoruz. O ilacın rengi ve sesi değişiyor ama etki aynı etki. Önce iyi geliyor, sonra bağımlı yapıyor. En sonunda da seni kendinden uzaklaştırıyor. Ve fark etmeden iyileşmek isterken tekrar hep aynı yarayı açıyoruz. Sen bugün ne kadar yetişkin olursan ol, ilişkide o eski çocuk tekrar ortaya çıkıyor. Psikolojide buna bağlanma stili deniyor. Ve bu sadece bir tanım değil. Bu senin duygusal gen haritan. Eğer küçükken sadece iyi çocuk olduğun için sevildiysen, büyüyünce de hep sevilmek için kendinden ödün verirsin. Eğer ihtiyaçların göz ardı edildiyse, birinin seni gerçekten sevmesi boğucu gelir. Eğer sevgi dengesiz geldiyse, bir var, bir yok. Hep tetikte yaşarsın gidecek bir korkusuyla. Ve sonra büyürsün. Ama sevgi hala bir mücadele gibidir. Kendini açıklayamadığın, anlam veremediğin ilişkilerin temeli çocuklukta sessizce yazılmış bir hikayeye dayanır. O yüzden döngüyü kırmak istiyorsan önce hikayeni tanıman gerekir. Döngü sadece karşı tarafla yaşanmaz. Aslında döngünün en derin kısmı kendinle olan ilişkinde başlar. Kendi ihtiyaçlarını bastırırsın. Karşındakine hep hak verirsin. Gitmesi gerekeni tutarsın. Çünkü sevgi dilenmek alışkanlık olmuştur. Mesaj atmayanı beklersin, aramayanı düşünürsün. Seni kıranı acabalarla savunursun. Ve içten içe biliyorsun ki bu sevgi değil. Bu bir eksikliği sevgiyle kapatma çabası. Ama sevgide eksilmek değil, çoğalmak gerekir. Sen sürekli tükeniyorsan orası sevgi değil, döngüdür. Bu döngüden çıkılır mı? Çıkılır. Ama o çıkış dışarıdan değil, içeriden başlar. Önce kendine şunu sormalısın. Gerçekten ben ne istiyorum? Kimi sevmek istiyorum ve neden? Sevilmek için neleri feda ediyorum? Ve sonra sınır çizmeyi öğrenmelisin. Çünkü gerçek sevgi kendini yok ederek yaşanmaz. Hayır demek zordur ama gereklidir. Sessiz kalmamak terk edilmekten daha değerlidir. Kendi yalnızlığını sevmek yanlış bir kalabalıktan daha değerlidir. Sen bu döngüden çıkabilirsin. Ama önce kendini seçmelisin. Ve inanmıyorsan bu videoyu buraya kadar izlemiş olman bile değişimin başladığının bir kanıtıdır. Bugün belki ilk defa karşındakini değil, kendini sorguladın. Ve bu döngüyü kırmanın ilk adımıydı. Şimdi sana bir soru. Sen hangi döngüyü tekrar ediyorsun? Yorumlara yaz. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu artık tekrar etmemeye karar verdiğin an. Eğer bu sözler sana dokunduysa, bu kanalda sana iyi gelecek çok şey var. Abone ol. Çünkü biz burada sadece konuşmuyoruz. Gerçekten birbirimizi duyuyoruz. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.